8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Seçil Acar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak tedavisi ortodontinin görünmeyen yüzü aslında. Dünya dijitalleşiyor. Her şey dijitalleşiyor. Bu da ortodontinin dijital evrimi diyebiliriz. Çarpışık dişleri, ayrık dişleri, erken dönemde çocuk yaşlarda oluşan bozuklukları düzeltebildiğimiz bir yöntem, bir araç. Transparan ve hastaya özgü bir seri hazırlanmış plaklarla yaptığımız bir tedavi yöntemi. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak biz bunu tamamen hastanın dişlerine özel olarak üretiyoruz ve belli bir sayıda plak geliyor. Bunlar düzenli aralıklarla değiştirilerek hekim kontrolünde çizilen bir tedavi yol haritası var. Bu yol haritasına uygun bir şekilde başarılı sonuçları elde edebiliyoruz. Peki hocam buna niye ihtiyaç var? Yani biz dişlerimizi düzeltmezsek ne gibi problemler oluyor? Aslında dişler bizim vücut sağlığımızın ve sosyal hayatımızın çok önemli bir parçası. Bunu ben fonksiyonel olarak ve estetik olarak anlatmak isterim. Fonksiyonel olarak şöyle, dişler bizim için çiğneme fonksiyonu gerçekleştirmede çok önemli, fonasyonda, harfleri çıkartmamızda çok önemli. Denge aslında burada başlıyor. Yani dişlerimiz eşit basmadığı zaman biz aslında dengesiz yürümüş oluyoruz. Postürümüz bozuluyor ya da başka problemler ortaya çıkabiliyor. Ben hastalarıma şöyle anlatıyorum. Dişlerinizi düzeltmemeyi tercih ediyorsunuz ama şöyle bir durum var. Sizin bir tarafınız değiyor, bir tarafınız değmiyor. Ya da alt çeneniz çok geride, başka problemleriniz var. Bir ayağınıza topuklu ayakkabı, bir ayağınıza da spor ayakkabı giydiğinizi düşünün. Bunu düzelttirmezseniz ne olur? Bir hafta idare edersiniz, bir ay idare edersiniz ama bir yıl sonra gerçekten bunun sonuçlarını çekmek zorunda kalabilirsiniz. Dişler de böyle aslında. Çarpık dişlerde biz temizlenemez alanlarla uğraşıyoruz. Yani oraları hastalarımızın temizlemesi çok zor. O yüzden çarpık dişleri biz dizdiğimizde siz de çok rahat temizleyebiliyorsunuz ve arayüz çürüklerinin oluşumunun önüne geçmiş oluyoruz. Dediğim gibi çenenin kapanışını düzelttiğimizde hem postür düzeliyor hem başka türlü işte denge unsurları etkileniyor ve mesela çene geri deliklerini düzelttiğimizde alt çenenin geride olması aslında bizim yaşam kalitemizi çok ciddi etkileyen bir olay. Çünkü çene geri deliği hava yolunu da daraltıyor. Hava yolu daralınca hastalarda horlama, apne gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Biz bunları da düzeltiyoruz. Yani ortodonti dediğimizde sadece dişlerin dizilmesi gibi düşünmemek lazım. Tüm yüz sisteminin bir dengesini kuruyoruz. Bu dengeyi kurmadığımızda tabii ki yaşam kalitesi ciddi oranda ve sağlığımız ciddi oranda etkileniyor. Bir de estetik yönü var tabii ki. Yani çarpık dişlerle bir iş görüşmesine gittiğinizi düşünün. Kendinizi özgüvensiz hissediyorsunuz. Belki tebessüm ediyorsunuz. Ya ağzıma bakacak mı? Hani gülmesem bari falan. Yani dişlerimizi düzelttirdiğimizde daha özgüvenli oluyoruz aslında. Daha rahat gülümsüyoruz. Sosyal hayatta daha rahat iletişim kuruyoruz. Bu da bence etkiliyor. Yani estetik olarak da hastaların bana şöyle dediğini duyuyorum. Mesela tedaviye başlarken hocam ben gülmeyi bilmiyorum. Yani gülemiyorum. Fotoğraflarda bakıyorum Instagram'dan hiç güldüğü fotoğraf yok ama tedavi bittiğinde de şunu demelerine bayılıyorum. Yani sayenizde gülmeyi öğrendim. Hani ortodonti gerçekten sosyal hayatı da bu şekilde olumlu olarak etkiliyor. Aslında baktığınızda çocukluk yaşta yapılması daha verimli oluyor. Daha Evet. çabuk cevap vermiş oluyor. Evet. Tedavi oğlumdan biliyorum ve ileriki iş görüşmesi ya da sosyal hayatına kadar çocuklukta yapıldığında annenin babanın daha duyarlı olması daha sağlıklı olmuş oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz her zaman şunu diyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü problem şu kadarken yaşla birlikte büyüyor. Bir de biz bazı problemleri maalesef ileri yaşlarda tedavi etmekte çok zorlanıyoruz. Onu biz küçük yaşta yakalasak, ah diyorum seninle daha önce tanışsaydım. Küçük yaşta yakalasaydık o problemi mesela çok daha rahat çözebilecektik. Çünkü biz büyümeyi de aslında doğru yönlendiriyoruz. Kesinlikle. Büyümenin önündeki negatif engelleri kaldırmış oluyoruz. Hocam peki bu yapmış olduğunuz şeffaf plak yani tedavi sürecinde başlarken ağızın ölçüsünü nasıl alıyorsunuz ve nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz?
Şöyle yapıyoruz. Şimdi hasta kliniğimize geldi. Biz Evet. öncelikle kayıt alıyoruz. Yani o durumu kendimize bir belgeliyoruz. Ağız içi işte fotoğraflar alıyoruz, ağız dışı fotoğraflar alıyoruz. Yüzü belli açılardan çekiyoruz ve tabii ki panoramik film dediğimiz dişleri tüm arada görebileceğimiz filmler çekiyoruz. Sonra da sanki böyle dişlerinizi elimize alıp çevirdiğimizi düşünün. Yani elimizde bir model istiyoruz. O modelle biz çünkü hem daha doğru teşhis koyabiliyoruz hem de hastalarımıza daha doğru anlatabiliyoruz sıkıntıyı. Dijital tarayıcılarımız var. 3D tarayıcılar diye geçiyor. Ağız içi tarayıcılar. Küçük bir kamera yardımıyla sadece 1 dakika içinde biz tüm ağız modelini büyük bir ekrana yansıtabiliyoruz. Bu ekran üzerinde de hastalarımıza anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın sizin burada sıkıntınız var. Bunu düzeltmeyi planlıyorum. Bir de mesela bu tarayıcıların da gelişen teknoloji sayesinde şöyle bir özelliği de var. Tam o anda hastanın birebir kendi dişleri üzerinde dişleri oynatarak, kaydırarak bakın ben bunu böyle düzelteceğim, düzeltince de bakın böyle olacak gördünüz mü deme şansımız oluyor. Yani hastayla hekim iletişimini de bence güçlendiriyor. Bizim planladığımız, aklımızda yarattığımız o planı hastaya aktarmamız da çok daha bence verimli oluyor bu tarayıcılar sayesinde. Evet. Şimdi biraz önce ne kadar erken yaparsak o kadar iyi olur dedik ama Evet. hani izleyicilerimiz açısından soruyorum. İdeal bir yaş aralığı var mı? Şu zamanda çok iyi olur gibi. Evet, şöyle söyleyebilirim. Ben ebeveynlere kesinlikle şunu söylüyorum. Çocuklar ilk böyle dişlerini dökmeye başladıkları zaman var ya koca koca dişler çıkıyor böyle önden, Evet. oradan, geriden, şuradan. Yani o dönemde mutlaka bir ortodontiste götürün. Çünkü sizin göremediğiniz bir problem olabilir. Siz gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Aa ne güzel dişleri bak süt dişleri inci gibiydi ama yeni gelenler sanki biraz iri gibi. Yani bunları bir ortodontiste göstermeniz lazım. Yani 6 yaş itibariyle biz mutlaka çocukları görmek istiyoruz. İdeal muayene yaşımız 6-8 yaş aralığı. Yani en erken o dönemde görmek istiyoruz. Dediğim gibi belli yaş aralığını kaçırdığımız zaman bazı problemleri tedavi etmek çok zorlanıyoruz. Ben de üzerine basa basa söylemek istiyorum. Şöyle bir inanış var. Kalıcı dişler çıksın öyle götürelim. Aslında değil. Kalıcı dişler tamamlanma yaşı 12-13 yaş ve biz 12-13 yaşta bazı şeyler için çok geç kalmış oluyoruz. O yüzden kalıcı dişlerin tamamlanmasını beklemeyin. 6 yaş gibi mutlaka bir ortodontiste götürün, muayene olunsun. Evet. Hocam şeffaf plak tedavisini yaptık, başladık, süreçteyiz hasta olarak. Peki bakımını nasıl yapmalıyız? Şeffaf plakların bakım şöyle, herhangi bir şey yerken zaten biz bunları çıkartıyoruz. Kirlenmiyorlar aslında Evet. bakarsanız. Yemeğinizi yiyorsunuz, dişleriniz tabii ki üzerinde bir yiyecek artıkları kalıyor. Ben bunu söylüyorum hastalarıma, yani temiz bir ağza oturtun o plakları. Yani dişleriniz kirliyken oturtmayın. Mümkünse hemen yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın, plaklarınızı oturtun. Akşamları da ya da işte gün içinde de fırsat bulabiliyorsanız plaklarımızın temizliğini su altında böyle fırçalayarak işte sıvı sabun kullanabiliriz, temizleme kristalleri ya da eczanede satılan bazı işte böyle tabletler var. Onları kullanabiliriz. Temizliğini bu şekilde sağlayabiliyoruz. Zaten bu değişen bir şey. Yani mesela biz tel taktığımızda hastalara o tel 2 yıl boyunca ağzında kalıyor. Temizlenemez bir alan var hastanın ağzında ister istemez ama şeffaf plakta çıkartabildiği için hasta zaten hem dişlerini hem plağı çok rahat temizleyebiliyor. Arayüzlere diş ipi yapabiliyor. O da çok önemli. Bir de haftalık ya da işte atıyorum 10 günde bir yeni plağa geçiyor. Böyle bir temizlik hissi, bir hijyen oluşuyor. O eski plağı atıyor hasta, kullanmıyor tekrar yani. Ve iyileşme sürecinde görmüş oluyor aynı Tabii zamanda. tabii iyileşme sürecinde de plakların değişimiyle birlikte dişler de hareket ettiği için iyileşme sürecini görebiliyor. Peki neden hani şeffaf plak? Biraz önce tel uygulamasından da bahsettiniz. Bir avantajı var mı şeffaf plağın? Evet, kesinlikle var. Öncelikle tabii ki estetik. Yani tel görüntüsünü düşünün. Şeffaf plaklarda belki en yakın arkadaşınız bile tedavi olduğunuzu anlayamayabilir. Çünkü o kadar şeffaflar, transparanlar. Estetik kaygıyla ortodontik tedavi olmaya uzak duran hastalarımız, özellikle erişkin hastalarımız için gerçekten
güzel bir seçenek, bir araç aslında bizim için. Çocuklarda biz eskiden şey yapıyorduk işte böyle telli, kocaman damaklıklı apareyler falan veriyorduk. Çeneleri genişletmek istiyorduk erken yaşta. Hala genişletmek istiyoruz kalıcı dişlere yer açabilmek için. Ama bu damağı örten apareyler çocuğun konuşmasını da bozuyordu. Ya da işte aynı apareyi bir yıl boyunca taktığında işte hocam temizliği hani zor oluyor falan diye şikayetler alıyorduk. Bunlar şimdi çocuklarda da yapabildiğimiz için haftalık değişiyor, rahatlıkla kullanabiliyorlar, stickerlarla süsleyebiliyorlar. Aynı zamanda tabii ki spor müsabakalarında da çıkartmaları gerekmiyor. Hijyeninden zaten bahsettik, rahatlıkla temizleyebiliyorlar. Bu gibi avantajları var aslında. Evet. Teşekkür ederiz hocam. İyi Ben ki teşekkür geldiniz. Çok ederim. değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Seçil Acar'ydı. Kendisiyle şeffaf plaktan bahsettik ve devamında bakımdan bahsettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.